Herkese merhaba. Yaklaşık bir ayı geçkindir video yayınlayamıyorum. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle evimizi yavaş yavaş yapıyoruz. Çünkü ben bir yandan artık neredeyse haftanın 4-5 günü yoğun bir şekilde Bodrum merkezde bir otel projesinde çalışıyorum. Artık beyaz yakalı çiftçi oldum şu an. İkincisi de artık son detay dışlar olduğu için yavaş yavaş gidiyoruz. Bu videoda bütün bu doğal da demeyeyim, ekolojik sıvamızın yapımını, üst terasımızı nasıl kapattığımızı, camlar için pencerelerin siparişini vermeden önce nasıl bir hazırlık yaptığımızı, kör kasaları nasıl kestiğimizi, büktüğümüzü göreceksiniz. Hepinize iyi seyirler. Bundan sonra videolar biraz daha seyrek olacak öyle gidişle. Tabii ki arada bahçe videoları yayınlıyorum ama hem işim dolayısıyla hem buradaki daha ağır tempo çalışmamız dolayısıyla videolar biraz daha geç gelebilir. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet, bugün 31 Ağustos. Deneme amaçlı da olsa doğal dış sıvamıza başladık. Biz bunu Termofor İstanbul'dan aldık. İçinde ekolojik diyelim, perlit taşı, ponza taşı, birçok doğal mineral de içeren şey var. Uygulanması da böyle. Uygulanırken önemli. Aynı kalekim gibi karıyoruz. Altta su var. Önce biraz karıyoruz, dinlendiriyoruz. Sonra biraz daha karıp işleme başlıyoruz. Barış sıvaya başladı. Aslında bir şeyi beğendik. Buna boya gelmeyecek arkadaşlar. Bakın. Bu sıva bu şekilde olacak. Evet, 15 Eylül Pazar günü artık dış sıvamızın sonuna geldik. Ekolojik dış sıvamızın. Gördüğünüz gibi böyle katman katman yaptık. Bu dış sıvamız Termofor'dan aldık. Ekolojik, ısıya, yangına, bakteriye karşı, hatta yağmura karşı tam dayanıklı. Hatta gönderenler dedi ki buna dış boya yapmamıza gerek yok herhangi bir su için. Bu tamamen suyu yağmura karşı evi koruyacak. O yüzden boya yapmayacağız. Evet, yalnızca bu banyonun arkasını düz geliyoruz. Barış Usta ve ben başında. Nasıl gidiyor Barış Usta? Vallahi bugün dış sıvaya başladık işte. Bitiriyoruz. Ne başladı? Banyo orası. Bitmek üzere. Şu anda dış suyunu atıyorum. Suyu da gördüğünüz gibi emiyor ama içeriye zarar vermiyor. Şu anda kuruyor yani. Peki ilk defa bir ekolojik sıva yaptın galiba. Evet. Nasıl sence? Gayet iyi. Yani yapışması da iyi. Sünger çekmesinde de harika. Kumcukları falan görüntüsü. Dekoru çok harika. Evet, şöyle evi size yapılan yerleri göstereyim. Barış'ın yapılan yerleri. Pencerelerin içine önce bir demir 20'ye 40'la büyük ihtimal bir önce çerçeve yapacağız. Sonra camlar o çerçeveye oturacak. O çerçeveye göre de camın içinin sıvasını bitireceğiz. Gördüğünüz gibi katman katman gayet çok hoş gözüküyor. Evimizin dış cephe sıvası bu şekilde bugün tamamlanmış olacak. Evet, Oktay Usta kıvırdığı camlarla geldi. Bunlar pencerelerimizin kemer. Bakın yaptığımız kalıbı aldı. Ahşap kalıbı. Ona göre burada demircide 4'e 6 profili büktürdü tam ona göre. Bir de yuvarlağı da yapmışsın. Şimdi buraya camlarımızı takmadan önce bir demir profil atıyoruz. Böylece o camlar falan çok daha dengeli, sağlam oluyor. Sıvamızın da finalini tam onunla yapabiliyoruz. Bunu diğer evde deneyimlediğimiz için bu şekilde karar verdik. Bakın bunların profillerini büktürdü. Ha, yuvarlağı öyle yapıyor dediğim böyle. Önde olacak zaten bence.
önde olmalı. Evet, şimdi bunları da kaynatıp o düz yerleri yapacağız. Bugün İngiltere'den ve Amerika'dan 3 tane gönüllümüz var. Keegan, Tashi, you call yourself Tashi, and Natasha, and then Sam. Evet, şimdi yapmış olduğu, bunlardan çıkarmış olduğu kalıpları pencereye koyuyoruz. Bu yerinden kesecek. Sonra aşağı bunu tam pencere gibi yapacak. Değil mi? Yes. Evet. Neyle? Sizlerini Buldex vidayla mı sokacağız abileri içeri? İlk şey yapalım da Burdex'te. Gerçi Burdex'te ben gelirken alamadım. Öyle bakalım. Bende var. Var mı? Evet. Dur tak oturdu yerine. Evet, dün çalışırken çekemedik. Çünkü az kişiydik. Ben de çalıştım. Yukarıyı 10'a 10 bir sürü 10'a 10 atarak kapattık. Bu 10'a 10'ların arasına da gördüğünüz gibi aynı buradaki gibi gene kum torbaları attık. Sonra hepsinin üzerinden bir kere döndüm. Daha da dönebiliriz balkonun şekline göre ama bu bir kere bu ahşapları da ağır bastığı için bunun rüzgarda uçma gibi tehlikesini engelliyoruz. Zaten alttan hava almayacak öyle bir paraşüt gibi. Çok zor uçması ama ne olur ne olmaz. Bu duvarı yükseltip böyle eğimli veya istediğiniz gibi veya direkler dikip bir trabzan gibi korkuluk oluşturabiliyorsunuz. Buraya önce bir çok ufak bir beton döküp ondan sonra şu aldığımız izolasyon zifleriyle burayı kapatacağız. Suya karşı dayanıklı yapacağız. Oradan da bir gider yaptık. Burayı da buranın kapatma işlemi bitti, tuvaletin üstü. Ama şurayı daha yapacağız, böyle kalan parçalarla yapmaya çalışıyoruz. Burası da aynı şekilde böyle demir atılarak bir eğim, suya karşı eğim verip bütün tepede oluşan suyu da buradan alıp aşağıda bir yerde biriktireceğiz, yağmur sularını. Biriktirdiğimiz yerden de büyük ihtimal maalesef bunun için motor kullanmamız gerekecek. Buraya veya bahçeye aşağı doğru direkt salmayı düşünüyoruz. O zaman motor kullanmamız gerekmez eğime doğru aşağı verirsek. Olabildiğince elektriğe veya motora bağımlı kalmamaya çalışıyoruz. Bakın bu kubbenin de sıvası bitti. İlk yağmurları bekliyoruz, yani kontrol edebilmek için şu an pek öyle bir şansımız yok. Yağmur yağmadı. Bir yağmur yağdığında sıva bile yoktu. İçeriye su girmedi ama demek çok ağır bir yağmur değildi. Şimdi aynı anda bugün Oktay Usta ile birlikte pencerelerin demir çerçevelerini yapıyoruz. Aşağı inip size onu göstereceğim. Evet, düz bir zemin aradık kalıplarımız için ama çiftlikte düz bir zeminimiz yok. Evet, koridorun ve banyonun bir de burada teras yapacağımız üstleri kapatmaya başladık. Adnan abi yardım ediyor. Herkes uzman olduğu konuda yardım ediyor. Evimizin tepesi kapandı. Tabii ki daha demir konulup izolasyon yapılacak. XPS'ler içeriye girecek. Evet, bugün 5 Ekim.
terasımızı kapattık. Fransa ve Belçika'dan Manu ve Juliet de bize. Juliet daha sonra gelecek, aşağıda çuval kesiyor. Şimdi eksik kalan bu çuvalları koyduk tahtaların üzerine ki aynı zamanda tahtaları taşısın. Juliet de bize 30'luk çuval getiriyor. Şimdi bu da terasımızın üstü. Ne diyorum ben? Koridorumuzun üstü, banyomuzun üstü. Şimdi burayı bitiriyoruz. Önce tahtaların arasına çuvalları koyduk gördüğünüz gibi. Hala bir çuval daha koyacağız ki tahtalarla aynı hizaya gelelim. Ondan sonra bir tane boylu boyunca aynı buradaki gibi ve buralardakiler gibi çuval atacağız tepeye. Bakın burada da aynı şeyi yaptık. Tahtaların arasını önce çuvallarla doldurduk. Sonra üstüne tam bir tur attık. Burada yağmur çıkışımız var. Bunun üstüne çimento gelecek. Üstüne izolasyon. XPS de kullanacağız burada. Ama artık burada yaptığım için teli üşendim. Alttan XPS'i kullanacağız. Burada bugün burası bittikten sonra burayı XPS'lerle ve şeylerle döşeyeceğiz. Çelik hasırlarla. Şimdi tek tek her biri için dikenli telimizi kesip yerleştiriyoruz. Sonra da üstüne çuval koyacağız. Evet. Tahtalar arasındaki son boşluğu dolduruyoruz. Gördüğünüz neredeyse birebir geldi. Bu şekilde devam edip ondan sonra tam tura devam edeceğiz. Ekipmanlarımız burada. Doldurma aparatımız, kovalarımız ve telimiz ve poşetimiz bundan ibaret. Ağacı da aşağıda. Barışlar karıyor. Kaça kaç kullandın oranı? Şimdi bir torbaya 85 kilo kaldı. Yani 25 kiloya 2'ye bölüyorsun 85'e. yani 10'a 2 gibi bir şey oluyor, doğru mu? Biraz daha fazla tepeler olduğu için. Evet, bu 2 santimlik XPS'lerle çimentodan ve demirden önce bunları koyuyoruz. Daha çok ısı izolasyonu için. Su izolasyonu da diyor ama tabii ki buna güvenemeyiz. Buralar bitti. Evet, 5 Ekim'in sonu. 2 gönüllü ben ve 2 tane çalışanla bugün neler yaptık onu göstereceğim. Öncelikle dış sıvamız her yerden bitti. Atları da sıvadık. Tabii ki bazı rötuşlar gerekecek. Yapacağız. 4'e 2 demiri büktürdük kalıplara göre, bizim elimizdeki kalıplara göre konuştuğumuz gibi. Bunları koyduk. Bunların kalıplarını getirecek, şablon çıkarmak için direkt kalıbı yolladık. Bir önceki evden bunu deneyimledik, yani mükemmel bir şey çıkarmış gibi gözükseniz de tutmuyor. Sorunlar çıkabiliyor, o yüzden kör kasa, yani içine bir demir büktürüp demir bir kasa yapıp direkt camları da kasaya sabitleyeceğiz. Böylece benim sıva seviyem de belli olacak. Aralar öyle köpükle dolmak zorunda kalmayacak. Aynı buradaki gibi. Bakın bunun kör kasasını koyduk. Altı sıvı ancak yükselecek. İçeride banyo sıvası. Kızım sen ama burada oluyordun. Bu buranın evi. Onun evi. Bozi'nin evi. Ama tabii ki bir an evvel senin evini tamamlamamız lazım. Şu yerler pis ya. Bozi, çimento ya. Evet. Duvarımız ortaya çıkıyor. Burada burayı böyle kullanıyoruz. Buranın dışında daha sıva durdu. Yukarıyı yaptık. Şimdi yukarıya çıkacağım. Bunlar için sıvası.
Bunlar da XPS. Aslında straforun aşırı yoğun hali. Isı ve nem izolasyonum da çok iyi. Aynı zamanda ses uygundu da. Şimdi yukarıyı göstereyim size. Bugün bunları yaptık. Tamamen bu üstleri kapattık. Karşı tarafta öyle. Ondan sonra XPS'leri durumlara göre kesip çok üzerinde yürüseniz de ezilmeyen, çok yoğunluğu yüksek bir strafor. Buraya bilmiyorduk, bunu koymamıştım. Bunu alttan koyacağız bu straforları. O yüzden buranınkini hazırladık, giderini yaptık. Buranın da gideri buranın üzerinde. Buranın da gideri burada. Bunları yağmur suyu depolarına toplayacağız. Bu da böyle bir eğimle, ufacık bir eğimle buraya kadar gelecek. Ondan sonra bu bulunduğum yerin üzerine güneş panelleri. Zaten tam güneye bakıyoruz. Buraya da yine herhalde bir tek üzerinde olur. Güneş ısıtıcı, su ısıtıcı burada olur. Buranın üstünü teras yapmaya karar verdik. Burası da teras olacak. 2 kişinin rahatlıkla oturabileceği küçük bir masası olan. Ama daha buna merdiven yapmadık. Biraz daha ahşap bir şey yapacağız herhalde. Ya buradan böyle buradan çıkmalı ya da dışarıdan bir şey bakacağız. Evet, son durumumuz bu. Yarın buraya çimento dökülecek. Ondan sonra çimentonun üzerine sürme izolasyon. Üstüne ne olur ne olmaz şu eriyen membranlardan. Onun üzerine de burası taş olabilir kullanılmayacağı için. Taş dediğim mıcır ya da ponza taşı. Orası seramik olacak büyük ihtimal. Ya da ahşap kaplama. Bakalım.